Konservelerim tamam. 1,5 gündür duruyor. Şöyle bakıyorum. Vakumlanmış. Suyu sızmıyor. Bunların işi tamam. Şimdi bunları depoya kaldıracağım. Ve kışlık melemenliklerim hazır. Her türlü yemeklerinizde bu sosu kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kapakları atmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Kapakların hepsi de vakumlu zaten. Domatesimi yapmak için pazardan domatesleri aldım. Güzelce yıkadım. Şöyle bol suda yıkadım arkadaşlar. Yeşil biber ve kırmızı biber aldım. Bunların hepsini yıkadım. Şu anda hazır. Birazdan yeşil biberlerin ve kırmızı biberlerin çekirdeklerini çıkarıp bir güzel temizleyeceğim bunları. Kışlık melemen yapacağım. Konserve melemen yapacağım arkadaşlar. Evet, biliyorum kışlık melemen yapan arkadaşlarım çok var. Ama hepimiz inanın ayrı ayrı farklı farklı yapıyoruz. Bir de benim yöntemimi izleyin. Size umarım değişik gelecek. Çünkü ben tuz katmıyorum yaparken. Ve biber koyuyorum domateslerin içine. Kırmızı biber ve yeşil biber ekliyorum. Bunları benim videomu izleyince daha iyi anlayacaksınız. Yeşil biberin ve kırmızı biberin çekirdeklerini temizledik bu şekilde. Böyle. Şimdi bunları mutfak robotundan geçireceğim. İsterseniz sizler elinizde de doğrayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Böyle küçülterek mutfak robotuna koyalım. Çok fazla ezmeyeceğim. Birazcık çevireceğim. Çok hafif. Şöyle elimle koydum. Hatta yeşilleri ayrı, kırmızıları ayrı yapalım. Daha iyi. Ayıkladıklarım şöyle kırarak. Şimdi bu kadar yetti. Bakın. Bir dakika bile çevirmedim yani. Bu yapıldı böyle. Şimdi şöyle bir boş tencere alıyorum. Bunu blenderdan geçirdim şu şekilde. Bakın. Tenceremin içerisinde çok azıcık su var. Çok azıcık. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Biber yapışmasın diye. Biberi tencereye boşaltıyorum şöyle. Şöyle bakın. Bu kadar ince yapıyorum. Daha fazla inceltmiyorum. İsterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Ama ben çok yaptığım için bu kadar şey elimde doğrayamam. O yüzden robotum. Şimdi büyük tencerelere su koydum. Normal su. Bunlar kaynadılar. Kaynamak üzere. Isınan kaynayan suyun içerisine buradaki domateslerden içine bırakacağım. Şu kabuklarını soyabilmem için sıcak suda biraz beklemesi lazım. Hafif kaynaması lazım. Bunları domateslerin hepsini tencerenin alabildiği kadar koyacağım. Kaynayan suyun içine koyduğum domatesler biraz kaynadıktan sonra şöyle yüzündeki kabuğun kalkıp kalkmadığına bakacağım. Bakacağım kalkabiliyorsa, eğer soyulabiliyorsa sıcak sudan alacağım onları. Domatesler sıcak suyun içerisinde
Piştiler, birazcık kabukları soyulacak duruma geldi. Şu şekilde kabuklarını soyabiliyoruz. Bunları şimdi domatesleri alacağım sıcak sudan. Süzgecin içerisine alacağım. Tencereme koyduğum biber ölçüsü bu düdüklü tencere 5 kiloluk 6 kiloluk tencere. Buna koyduğum biber ölçüsü bir yemek kasesi kadar biber koyuyorum. Ağzına kadar da domates rendesi koyacağım buna. Biberim bu kadar. Bu tencereyi dolduracak kadar domates için yeterli bir biber. Domatesler sıcak suda haşlandılar. Şu anda çok sıcaklar. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu kabuklarını alacağım. Bunlar çöpe gidecek. Biraz soğuması gerekiyor ama ben tabii biraz aceleci davrandım. Şunları bu şekilde aldım ve ikiye bölüyorum domatesi. Şu uç kısımlarını da alıyorum. Şöyle böldüğüm bu kısmı blenderıma atıyorum. Şöyle. Domateslerin bu kısmını atıyorum. Kabuk kısmını soyacağım. Ocakta beklettiğim için sıcak suyun içerisinde hafif kaynattığım için çok kolay soyuldu. İkiye de bölüp şöyle, isterseniz şu kısımları da alabilirsiniz beyazlık varsa. Blenderımın içine atıyorum. Mutfak robotu daha doğrusu arkadaşlar, bu büyük bir makine. Şimdi bakın, bunu göstereceğim size. Birkaç dakika çevirdim. Şöyle küçük küçük parçalar halinde, iyice salça gibi olmadı yani. Böyle küçük parçalar haline bölündü. Tamamen ezilmedi. Bu şekilde olan domatesleri küçük küçük doğradığım biberlerin üzerine boşaltıyorum. Tencereyi bu şekilde dolduracağım. Ocakta pişireceğim bunu. Bu biberleri ben blenderdan geçirdim. Şimdi sizler için bir de elde nasıl yaparız? Eğer blender yoksa elde de yapabilirsiniz tabi. Eğer blender olmasa da yani kendiniz belki bu şekilde sevmeyebilirsiniz. Biraz daha iri doğrayayım, daha böyle göze görünür olsun isteyebilirsiniz biberleri. Şöyle doğrayabilirsiniz onları da. Aşırı büyük olmamak kaydıyla bu şekilde olabilir. Elde yapmak isterseniz de bu şekilde daha ufak da doğrayabilirsiniz ama tabii bu şekilde de çok güzel oluyor. Patates yemeklerine falan katmak için böyle yapabilirsiniz. Şimdi domatesleri de elde doğrayacağım bunun için. Elimde doğradığım biberlerin içine
Elimde doğradığım domatesleri de koyacağım. 4'e bölüp şöyle 2'ye böleceğim. Böyle iri iri yapacağım bunları. Şu beyaz kısımlarını alabilirsiniz tabi. Almaya da bilirsiniz. Orası pişer. Şöyle domatesi 2'ye bölüp doğradığım domateslerin altını üstüne getireyim size göstermek için. Şöyle biberleri görün. Biberler bu şekilde oluyor. Domatesler de böyle büyük büyük. Bunlar tencere yemeklerinde çok güzel oluyor. Bu küçük doğradıklarımda melemen olarak güzel oluyor. Blender'dan geçirdiğim domatesler melemenlik olarak yapıyorum. Bunları ayrı tencere yemeklerinde kullanmak için yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Biberleri blenderdan geçirdim. Domatesleri de blenderdan geçirdim. Tencereye koydum, ocağa koydum. Şimdi pişiriyorum. Buradaki tencerem kaynamaya başladı zaten. Bu biraz pişecek. Şu köpüğü gidecek ve yüzü böyle kızaracak. Bayağı bir yemek yaptığımız gibi pişecek bu. Ondan sonra şişelemeye geçeceğim. Bakın arkadaşlar, şu tencereyi yeni koydum ocağa. Bu tencere biraz pişmeye, kaynamaya başladı. Bu da pişti. Şu anda kavanoza girmeye hazır. Şimdi hepsinin arasındaki farkı göstereceğim size. Bakın, bunun köpükleri kırmızı kırmızı oldu böyle. Daha az köpürüyor. Buradaki köpükler biraz daha sarı ve daha kabarık. Bu da daha çiğ olduğu belli zaten. Bu şekilde pişecek. Bu şekilde pişmiş olması gerekiyor kavanoza girmesi için. Şu köpüğün hafif gitmesi gerekiyor. Bakın orada köpükler çok daha fazla. Daha fazla ve biraz daha beyaz. Çok piştiği zaman hafif kızarıyor köpükler böyle. Bu hazır. Şu anda kavanoza girmeye hazır. Domatesler kaynamaya başladı. Bayağıdır da kaynıyorlar aslında. Şöyle bir karıştırıyorum. Melemenliklerim yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Kavanozlarım hazır. Şimdi kaynar suyu kavanozların üzerinden şöyle dökeceğim. Bunların hepsini şöyle çalkalayacağım. Sıcak su, kaynar burası. Bayağı bir sıcak suyla şöyle hepsini geçirdim böyle. Burada da domateslerim kaynıyor. Şöyle köpürmesi, bu şekilde köpürmesi geçti. Kavanozlamak için hazır. Hiçbir şey eklemiyorum buna. Ne yağ, ne tuz, hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece domates ve biber. Melemenlik bu. Melemenliğim hazır. Şu anda konservesini yapacağım. Konservelerimizin kapağı her zaman sıfır kapak olmalı. Hiç kullanılmadık kapakları kullanacağız şimdi. Bunları bir güzel yıkayacağım. Ve sıcak suyun içerisinde tencerede kaynatacağım bunları. Bu domatesim doldurmaya hazır. Şimdi şöyle bir kavanozumu aldım. Biraz önce sıcak suyla çalkaladığım kavanozumu alacağım elime. Ve domatesten dolduracağım. Şöyle ağzına kadar doldurdum domatesi. Ve şu ağız kısmını güzelce temizleyeceğim. Şöyle böyle kağıt havluyla iyice kuruladım.
İyice kuruladım ağzını. Buradan kaynayan kapaklardan bir tane alıyorum. Tabi bunlar çok sıcak oluyor arkadaşlar. Aman dikkat edin. Kesinlikle yanmayın. Şöyle kapağımı da kuruladım. Ve kavanozun ağzına şöyle tam oturması için birkaç kere çevirdim şöyle. Şöyle elimize bir bez alalım. Üzerine de konserveye koyun. Sıkıca kapatın arkadaşlar. Böyle sıkıca kapatın ve ters çevirin. Şöyle kenara bir yere kaldıracağız bunları. Tüm hepsini bu şekilde yapacağım. Tüm kavanozlarımı bu şekilde dolduracağım. Domateslerimin hepsini bu şekilde yapacağım. Ve bir gece kenarda bir yerde bezin altında bekleyecek. Vakumlanacak. Kapağı bir güzel. Kapağı vakumlandıktan sonra o zaman göstereceğim size çekmiş mi çekmemiş mi diye. Melemenliğim hazır. Evet, şişelediğim melemenliğim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten yazın yaptığımız melemenin aynısını şişelere doldurdum. Bu onlardan kalan, tencerenin dibinde kalan yani. Şimdi burada sade domatesim var. Bunlar da bu şekilde bibersiz, sadece domates. Yine kışın yapacağım yemeklerin içerisine patates yemeğine, her türlü yemeğe kullanabiliriz bunu. Bunlar da piştiler. Birazdan bunları da şişeleyeceğim. Kapaklarım kaynıyor. Burada şişelerim de burada temiz zaten, dolduracağım. Bibersiz yaptığım domatesler de pişti. Şimdi onları dolduracağım. Kavanozlarımı sıcak sudan geçirdim yine. Şimdi domatesleri dolduruyorum. Bunlar sade domates, biber yok içlerinde. Bibersiz yani. Konservelerim tamam. 1,5 gündür duruyor. Şöyle bakıyorum. Vakumlanmış. Suyu sızmıyor. Bunların işi tamam. Şimdi bunları depoya kaldıracağım. Ve kışlık melemenliklerim hazır. Melemenlik domateslerimi yaptım. Ben bu domatesleri tabii ki sadece melemen olarak kullanmıyorum. Her türlü kışın yaptığım yemeklerde kullanıyorum. Makarna sosu olarak, pilav yaptığımda kullanıyorum. Her türlü yemeklerinizde bu sosu kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kapakları atmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Kapakların hepsi de vakumlu zaten. Melemenliklerim paketleniyor depoya gitmek için. Yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Zil sesini açın, bana destek olun. Teşekkür ediyorum.